Aquatik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün akvaryum odamdan ve benim düzenli içerikler çıkarttığım stüdyomdan birazcık uzağım. Yusuf Şahin arkadaşıma misafir oldum. Öncelikle YouTube kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten beni ağırladığın için, bu güzel akvaryum odasını ve bu güzel görselleri bizlerle paylaştığın için de çok teşekkür ediyorum sana. Biz Yusuf'la yaklaşık bir yıl önce arkadaşlar AVM'de yaptığım etkinlikte tanışmıştık. O zamandan beri de bu akvaryum odasını ziyaret etmeyi çok istiyordum fakat bir türlü denk getiremedik. Şimdiye nasipmiş. Yusuf, izleyicilerimiz için seni birazcık tanıyabilir miyiz? İsmim Yusuf Şahin. 34 yaşındayım. Özel sektörde otomotiv lastikleri üzerine pazarlamacıyım. Hobiye küçük yaşlarda girdim diyemem. Hobi bana babamdan miras kaldı. Herkesin başladığı gibi ben de küçük tanklarda, küçük akvaryumlarda Japon balığı, lepistes türü akvaryumlarla başladım. Başlangıcın olmazsa olmaz türleri. Başlangıcın olmazsa olmazları. Tabii o zamanlar bilgiye bu kadar kolay erişilmiyordu. Aradığımızı kolay bulamıyorduk. Benim bitkide akvaryumlarla tanışmam bayağı bir geç oldu aslında. 2017-2018 yıllarında. O zamanlar da yine bu kadar tecrübeli diyemem, hala tecrübeli olduğumu düşünmüyorum ama elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Çok büyük hatalar yaparak bu hobi odasını kurdum. Şimdi ilk bakış olarak arkadaşlar sizlerle biraz sonra detaylı bir şekilde oda turu atacağız ama ilk bakış olarak akvaryumların haricinde çok güzel tasarımlar var. Her biri farklı konseptlerde, sığ su, shallow akvaryumları var. Özel tasarımlar var, beta için vesaire. Akvaryumların haricinde de iç mekan bitkileriyle ilgili falan da birkaç tane güzel köşe yapılmış. Yusuf'a sormak istediğim şeylerden birisi, bu odada kaç yıllık bir emek? Bu oda bu eve taşındığım gün başladı. Bu eve de 2,5 yıl önce taşındım. Bu odada daha yapmak isteyip de yapamadığım çok şey var. Daha eklenecek bir sürü planlar, projeler mevcut. Şu an %60, %70'i tamamlanmış diyebiliriz. Ama 2,5 yıllık bir yatırım var burada. Şimdi arkadaşlar ben kamera arkasına geçeyim. Yusuf'un rehberliğinde bu küçük akvaryum galerisinde tüm tankları tek tek inceleyerek ufak bir tur atalım. Şimdiden hepinize keyifli seyirler. Yusuf, istersen 3 katlı akvaryum setinin en üst katından, beta bölümünden başlayalım. Beta bizim emektarımız diyebilirim. Uzun zamandır bizimle birlikte. Bu odaya ilk giren balıklardan birisi. Tasarım olarak bakmıyorum ben buna. Beta'nın küçücük fanuslarda, cam bardaklarda yaşamasındansa böyle daha geniş, daha ferah bir ortamda yaşamasını istiyorum. Orada mutlu olduğunu düşünüyorum. 2,5 yıldır da sorunsuz yaşıyor orada. Daha uzun ömürler dileriz kendisine. Bizimle daha uzun süre yaşar diye umuyoruz. Yaşam ortamı da oldukça keyifli, farklı bir tasarım. Hem de çok sade görünüyor. Benim bayağı bir hoşuma gitti açıkçası. Aslında çok emek verdiğim, çok uğraştığım bir tasarım değil bu. Yani ağaç tasarımı hazır satılan bir tasarım. Üzerinde mosslar bulunan, anubiası olan küçük bir tank. Betaların yaşam alanlarını düşününce aslında betaya uygun ve birazcık da yaşam alanından büyük bir ortam. Betamız da çok güzel. Seviyoruz kendisini. Uzun süre bizimle kalması dileğiyle. Bu hazır bir sistem. Bunu bana bir arkadaşım verdi. Bunu bir tasarımda kullanmak istiyorum aslında. Üzerine mosslar yerleştirerek bonsai ağacı görünümü veriliyor. Ama daha kullanacak bir tank kuramadım bunun için. Tek başına da bir estetik obje olarak evet, gayet güzel görünüyor aslında. Bir akvaryum içinde tek başına bir köşeye koyarak, bir kenara koyarak çok güzel görüntü yakalayacağımız bir tasarım. Hazır satılan bir ürün. Benim yaptığım bir ürün değil bu. Bu da benim etobur bitkilere biraz merakım var. Uzun bir süre bunun içinde etobur türlerine baktım ama bir yerde hata yaptım. Şu an öldürmüş durumdayım. Bunlardan geriye kalan bu. Etobur bitkilere merakım hala devam ediyor. Yeniden bir tasarım yapıp yeniden etobur bitkileri tekrar hobi odama ekleyeceğim umarım kısa süre içinde. Benim de ilgi alanıma giren bir konu aslında etoburlar, fakat şu ana kadar hiç araştırma ya da besleme şansım olmadı. Sen tekrar girdiğinde yine bir misafir olur, tecrübelerini ve görsellerini benimle paylaşırsan ben de sevinirim. Yanındaki mangrove kökü, bunu da bir tasarımda kullanırım diye bir arkadaşım gönderdi sağ olsun. Bu boylarda kolay bulunmuyor, genelde küçükleri bulunuyor. Evet. Bu da burada bir dekor olarak duruyor. Hemen altında deniz akvaryumumuz var. Ben tuzlu akvaryum konusunda çok bilgili değilim. Arkadaşlardan edindiğim bilgilere ve internetten araştırmalarıma dayanarak kurduğum bir akvaryum. Yaklaşık 3-3,5 aylık bir akvaryum bu. Deniz akvaryumu biraz sabır isteyen bir akvaryum. Mercanları eklememiz belli zaman alıyor, canlıları girmemiz belli zaman alıyor. Belli aşamalarla kurabildiğimiz ve sistemi oturduktan sonra yıllar
yıllarca bakabileceğimiz bir akvaryum. Bu akvaryumun da sistemi oturdu. Bundan sonra mercanların gelişimini bekleyeceğiz. Bir çift palyaçomuz var. Seyir keyfi çok güzel balıklar. Yani oturup saatlerce izleyebilirim bunları. Hiç yerinde durmuyorlar. Kıpır kıpırlar. Mercanlar adapte oldular. Kayamız Caribsea diye geçiyor. Deniz akvaryumunda seyri en güzel, görseli en güzel kayalardan biri. Üzerindeki mercanlar yayılıp kayayı sarmasını bekleyeceğiz. Uzun süre bekleyeceğimiz bir akvaryum. Çok uzun zamanda oturacak. Belki 2, belki 3 yıl sonra daha başka bir görüntüyle karşılaşacağız bu akvaryum üzerinde. Yani sadece birkaç ekipmanla yapabildiğin çok güzel bir tank olmuş bence. Sadeliğine çok bayıldım. Hani çok bir tasarım görünmese de şöyle uzaktan baktığın zaman gerçekten keyif alınabiliyor ve insanı dinlendiriyor. Az önce senin de söylediğin gibi palyaço balıklarının bile bu da birbirleriyle hiç bitmeyen dansı akvaryuma ayrı bir keyif katmış. Uzun süredir YouTube kanalımızın takipçileri de akvaryum odamda bir deniz akvaryumuna yer vermemi istiyorlar. Hani böyle sade, basit bir şey de olsa gerçekten hak vermiyor da değilim. Şu görüntüyü izlemesi bile bence çok keyifli arkadaşlar. Ki bu yeni kurulmuş bir akvaryum. Gördüğünüz mercanlar veya anemonlar birazcık büyüyüp yerlerini benimseyip iyice geliştiklerinde çok daha keyifli bir hale gelecektir diye düşünüyorum. Yani tuzlu suda aslında ön yargı çok fazla. Yani herkesin bildiği yanlışlar var. Tabii bizim de aynı şekilde bildiğimiz yanlışlar var. Ama tuzlu suda dikkat edilmesi gereken ufak tefek teferruatlar var. Onlara dikkat ettiğimiz sürece uzun süre bakabileceğimiz bir akvaryum kurmuş oluyoruz aslında. Yani şurada bir bitkili akvaryuma baktığımız zaman bu akvaryum bence tuzlu suya göre daha meşakkatli, daha uğraşlı bir akvaryum. Yani tuzlu su kurmak isteyip de dışarıdan bilgi alanlara benim tavsiyem internetten araştırın ya da gerçekten çok iyi bilen birinden yardım alın, destek alın. Yani tamamen dengeyle alakalı, su dengesiyle alakalı basit bir şekilde kurabileceğimiz, çok büyük bütçe istemeyen bir akvaryum. Bütçesi belki bir bitkili akvaryumla aynı olabilir ama kullanılırlığını düşündüğünüz zaman, uzun ömürlülüğünü düşündüğünüz zaman bence bitkili akvaryumdan daha basit bir bütçeyle kurabileceğimiz bir akvaryum ki bu zaten kurulabilecek en basit sistem diye düşünüyorum. Bir ışık bile yok üzerinde, deniz için yapılmış özel bir armatür bile yok. Bitki lambasıyla deniz akvaryumu kurdum ben ve gayet de iyi gidiyor. Daha da uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Işık almayı da düşünmüyorum buna. Açıkçası arkadaşlar sadeliğine ben bayıldım. Karşısına geçip bu iki minik palyaço balığını saatlerce izleyebilirim. Bunun yanına geçelim istersen. Burada bir tane Emers Terra Base'imiz var. Bu bir çömlek aslında. Çömleğin içindeki suyu sızdırarak akvaryum bitkilerini su dışı formlarda hayatta tutmamızı sağlıyor. Yani biraz nemli, biraz sulu bitkinin ihtiyacını karşılamış oluyor. Şu beyaz çizgili çiçekler akvaryum bitkisi değil. Onlar fitonya. Normal saksı bitkisi. Ama su seven bitki olduğu için ben burada bir kombin yapmak istedim bunlarla. Geriye kalan tüm bitkiler akvaryum bitkisi. Mosslar, anubiaslar, buceler. Su dışında hayatta kalan bitkileri kullanmak istedim. Hoş ve sade bir tasarımı var. Akvaryum gibi uğraş istemeyen, emek istemeyen basit bir şey. Kurulumu uğraştırıyor. Sonrası seyir keyfi. Sadece su tamamlamamız gerekiyor. Birazcık daha kırmızı tonlarıyla falan zenginleştirilebilir aslında sanırım. O zaman çok daha böyle keyifli bir hale gelir. Alışılmışın dışında bir tasarım çünkü. Bayağı beğendim açıkçası. Bunda kırmızı bitkileri kullanamıyoruz. Aslında kullanabiliyoruz ama akvaryum bitkileri, akvaryum içinde kırmızı olan bitkiler Emers forma geçtiği zaman hiçbir zaman kırmızı olmuyor. Rengini her zaman kaybediyor. Yani bu formlara Submers ve Emers diyoruz. Submers formuyla Emers formları bitkilerin aynı değil. Burada da göreceğiz birazdan yanındaki shallow tankta. Zaten istediğim formu almamış olsa da Emers bitkiler aradaki farklılıkları görebiliriz en azından. Ama bu birazcık daha yeşile dayalı. Belki saksı bitkilerini renklendirip fitonyaları farklı renklerde kullanıp renk katabilirdik ama akvaryum bitkilerini akvaryum dışı bir formda bakmak istediğim için böyle bir tasarım kurdum. Yani akvaryumla ne alakası var diye sorabilirsiniz. Bu da hobi odamda olmasını istediğim bir tasarım benim. Yanında da bir shallow tankımız var. Shallow sığ tank demek oluyor. 60-30-18 ölçülerinde air tank bu. Air dediğimiz kısımda altında bir boşluk oluyor. 3 santimlik bir boşluğumuz var. Yani kullanım alanımız 60-30-15 gibi düşünebiliriz. Küçük alanda büyük şeyler göstermeye çalıştım ben bu tasarımda. Ne kadar başarılı oldum bilmiyorum. Sizlerin takdirine kalmış. Shallow yani sığ akvaryumlarda en çok hoşuma giden olaylardan birisi arkadaşlar.
su içi tasarımların ziyade su dışı tasarımlara da çok büyük önem verilmesi. Gördüğünüz gibi burada da Yusuf su içi tasarımıyla beraber bunu tamamlamak adına su dışı tasarımına da önem vermiş. Yani akvaryumun içine kullandığınız dekoratif objelerin su dışına taşması daha da bir 3. boyut kazandırıyor. Hatta 4. boyut demek de doğru olabilir belki. Benim en çok hoşuma giden olaylardan birisi bu. Burada su dışı tasarımı kökler ve bitkilerden oluşuyor. Bu bitkiler aslında akvaryum bitkileri. Ama akvaryum bitkilerinin hepsi su dışı formlarda da yaşayan bitkiler. Ama tabii görselleri farklı oluyor. Emers ve submers biraz önce dediğimiz gibi. Bu daha tamamlanmamış bir tasarım aslında. Bu bitkilerin biraz daha büyüyüp burayı daha gür bir şekilde sarması gerekiyor. Biraz daha zamanı var. Emers formdaki gelişim submers forma göre biraz daha yavaş kalıyor. Ve bunları sürekli nemli tutmak gerekiyor. Bunun için de tabii bir spreyleme sistemimiz var. Ben onu manuel olarak yapıyorum. Odamda zaten yeterince nem alıyor. Nem sorunu yaşamıyorum. Dediğin gibi eğer bu kısım gerçekten bu bitkilerle dolarsa çok daha güzel bir görsel olacak. Arka taraf bayağı dolu dolu görünecek. Karşıdan bakıldığında da arkadaşlar su içi nasıl böyle güzel görünüyorsa su dışındaki o dolu form da sen söyledikten sonra şimdi canlandırdım gözümde. Gerçekten su üstü tasarımına bayağı güzel bir şekilde etki edeceğini düşünüyorum. Bu tasarımda çok fazla bitki çeşitliliğine yer vermedik. Zemin bitkilerimiz mevcut. Kök aralarında Anubias ve Bucephalandralar mevcut. Dal üzerinde mosslarımız. Ondan sonra temizlikçi ekibimiz var burada. Sarı ateş karidesler. Ondan sonra küçük bir tasarım olduğu için burada büyük balıklara yer veremiyoruz. Ve çok fazla da bir canlı kullanamıyoruz. O yüzden Ember Tetra tercih ettim. Yüzey emicimiz var. Onu ben kendim yaptım. Buna uygun bir yüzey emici bulamadığım için kendim yaptım. Eline sağlık. Gayet güzel görünüyor. Seri üretim bir ürün gibi. Ben hiç yani kendin yaptığım bir şey olarak algılamadım açıkçası. Ya bu aslında bir iç filtre. Küçük, çok küçük tanklar için kullanılan iç filtre. Ben onu ters çevirip altını yüzey emici olarak kullandım. Burada da bir salon çiçeğimiz var. Fil azığı adı. Ben çiçekleri de çok seviyorum. Birazdan onlara da geçeceğiz zaten. Çeşit çeşit çiçeklerim var, ağaçlarım var. Evim çiçeklerle, ağaçlarla dolu. Aşağıda karides banklarım var. Aynı zamanda karideslerle birlikte lepisteslere de yer verdim. Kardeş kardeş takılıyorlar. Sadece bunda bir tip vatoz var. O vatozlar bana hep başkalarından gelme. Bakamadıkları için bana verdiler. Ben de baktım. Yavruluyorlar ama yavrularını hayatta tutamıyorum, beceremiyorum. Bunlar low-tech tasarımlar. Yani tasarımda denmez aslında. Koyduğumuz bitkiler sadece karides yavrularını, balık yavrularının saklanma alanı diye düşünebiliriz. 2,5 yıllık tanklar bunlar da. Hobi odasının ilk tankları. O günden beri hiçbir değişiklik yapılmadı. Sadece bitkileri azaltıldı zamanla. Burada beyaz karideslerimiz var. PVL Smilev diye geçiyor ismi. Burada PVL karidesler var. Bunlar geçen sene çok fazla bir adete ulaşmıştı. Bunları bayağı bir azalttım. Yani tasarım olarak çok bir tasarım diyeceğimiz bir akvaryum değil. Bu 3 akvaryumda Lepistes hobi olarak kurdun. Lepistes ve karideslerin bir arada yaşadığı, sadece izlemek için, keyif almak için yaptım. Bunların üremeleri benim hoşuma gidiyor. Her yavruda seviniyorum. Ben böyle bir akvaryum kurduk bunlar içinde. 3 yıldır da karidesler ve lepistesler bir arada yaşıyorlar. Son olarak bu tankımıza henüz karides yerleştiremedim. Bir çift lepistesimiz var. O ortadaki ay tasarımı bana ait. Dragonstone'ları kırarak yaptığım bir tasarım. Bunu normalde su içi tasarım olarak yapmamıştım. Ben bunu su dışında karasal mosslarla görsel için yapmıştım. Bunun da resmini paylaşabiliriz. Böyle sonradan akvaryum içine alıp mossla, bitkilerle, biraz da nilüferle şekillendirdiğim bir karides akvaryumu, lepistes akvaryumu. Bu tarafta 2 tane büyük akvaryumumuz var. Bu benim Dutch stili dediğimiz bol bitkili olarak kullandığım bir akvaryum. Şu an bozulmuş durumda. Yeni kurulumu bekliyor. Dry start dediğimiz bir başlangıç aşamasında. Daha yeni, 1 haftalık. Bir hafta daha bu su boş dönecek. Ondan sonra bitkiler eklenecek. Eski fotoğraflarını paylaşabiliriz bunun da. Dutch seyri güzel, bol bitkili, uğraşı da çok olan bir tanktır. Ama tavsiye ederim, keyiflidir. Bu tankta benim bitkileri stokladığım, özel türlerin bulunduğu, kaybetmek istemediğim, elimde tutmak istediğim bitkileri çoğalttığım bir tank. Bir tasarımı yok. Sadece bitkileri burada canlı tutuyorum ve çoğaltıyorum. Hepsi özel tür değil tabii ki buradakilerin. Ama bulunması zor oluyor bazen. Her bitkiyi her istediğimiz zaman bulamıyoruz. Burada çoğaltıp tasarımlarımda, akvaryumlarımda kullanıyorum. Burada da şöyle bir sistemimiz var. Burada ben bazı bitkileri köklendiriyorum. Bazı bitkileri üretmeye çalışıyorum. Bunlar akvaryum bitkisi değil, salon bitkisi.
bitkileri, patoslar, işte fitonyalar, monsteralar, deve tabanı, bunları çoğaltmaya çalıştım, köklendirmeye çalıştım. Küçük bir ekipman benim için. Şu plastik aparat çok hoşuma gitti. Akvaryumlarda salon bitkilerin ben de çok yer veriyorum, kullanıyorum. Yerleştirmesi falan pratik bir halde. En kısa sürede benim de bunlardan bir tane edinmem lazım. Burada köklendirip saksıları alıyorum. Yani akvaryumların yaz aylarında olmazsa olmazı fan. Herkesin bir fan kullanması gerektiğini düşünüyorum. Bu fan yaz aylarında suyun ısınmasını, bitkilerin erimesini, çürümesini engelliyor. Hayat kurtarıcı diyebiliriz. Bitkili akvaryumlarda arkadaşlar 23 santigrat derece ve yakın civarı çok önemli. Su sıcaklığı arttığı zaman bu sefer alg problemleri vesaire vuku bulmaya başlıyor. Bundan dolayı Yusuf'un da dediği gibi fan olayına gerçekten yaz aylarında sıcak olan yerlerde ihmal etmemek gerekiyor. Taç akvaryumlarında olmazsa olmaz bir de yüzey emicimiz var. Yüzey yağlanması CO2 oranında dengesizlik yapabiliyor. Bu da alg sorununa neden olabiliyor. Veya CO2'nin su içinde yükselmesi canlılara zarar verebiliyor. Bu yüzey yağlanmasını ortadan kaldırıyor. Tabii ki CO2 sarfiyatı biraz artsa da olabildiğince sağlıklı bir ortam çıkartıyor. Burada da salon bitkilerimin çok küçük bir kısmı var. İşte kaktüsler, patoslar, monsteralar, sukulentler. Bunları da çoğaltmaktan, bakmaktan zevk alıyorum. Benim en çok dikkatimi çeken gerçekten güzel bakıyorsun. Çünkü bitkilerin hepsinin formu çok iyi. Bu bitkilerin birçoğundan bende de var. Fakat ben senin kadar pek ilgilenemiyorum sanırım. Bu formları hiçbir zaman yakalayamadım. Ama gördüğünüz gibi Yusuf'un elinden baya geliyor. Bitkiler baya bir formlu, sağlıklı ve hepsi ben buradayım diyor. Açıkçası tebrik ederim. Akvaryumlardaki başarının bir benzerini de iç mekan bitkilerinde göstermem beni gerçekten etkiledi açıkçası. Teşekkür ederim. Son olarak bizimle paylaşmak istediğin bir bölüm var mı? Böyle işin mutfağı, atölye kısmı olarak. İşin mutfağı aslında tam kamera arkasında. Bu oda ne kadar düzenli görünse de arka tarafı bir o kadar dağınık. Hadi şimdi oraya geçelim. Burası da hobi odasının mutfak kısmı. Bütün ekipmanlarım burada. Bütün çalışmayı burada yapıyoruz. Kullanacağım malzemeler, kullandığım malzemeler, kutuları, işte yardımcı ekipmanlar, kökler, taşlar, kayalar, her şey burada. O taraf ne kadar derli toplu görünse de bu tarafta hep bir dağınıklık var. Ama ev ortamında böyle bir mini galeri, böyle güzel bir akvaryum odası yaptığın zaman mecburen bu işin de senin de dediğin gibi bir mutfak bölümü, yani bir atölye bölümü olmazsa olmaz. Sürekli elinin altında bir şeylerin olması lazım. Bir tasarım yaptığın zaman bununla ilgili dekorasyon malzemelerinin, kumun, kökün, kayanın, bazı teknik ekipmanlarının mecburen elinin altında olması gerekiyor. Ya ev ortamında olduğu zaman bu kaçınılmaz. Hani dükkan gibi bir olay olsa tabii galeri bölümünü tertemiz bırakırsın. Başka bir odaya atölye niteliği kazandırıp hani tüm ekipmanlarını, tüm işin arka planını oraya saklayabilirsin ama ev ortamında ne yazık ki hepimizin böyle. Yani benim de böyle. Ne kadar saklamaya çalışsan da mecburen bu ortamdan kaçamıyoruz. Saklayabileceğimiz bir şey değil. Eve gelen herkesin ilk gördüğü, kapıdan girdiği zaman bu dağınıklık. Ondan sonra bu tarafa dönüp de odayı görüyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Yani bu odanın bu hale gelebilmesi için bu dağınıklığın olması gerekiyor. Son olarak benim bu odada izleyicilerimize göstermek istediğim şey oturma bölümü. Hadi bir de bu odanın seyir bölümünü paylaşalım. Evet arkadaşlar, böylesine güzel bir manzaranın seyredilmesi için güzel de bir seyir bölümü oluşturulmuş. Bu seyir bölümü oluşturuldu ama benim çok oturup da akvaryumları seyredebildiğim bir yer değil burası. Burası tamamen eşime ait. Ben genelde akvaryumlarla ilgilendiğim için eşim burada oturup beni izliyor. Evet arkadaşlar, akvaryum odası küçük de olsa bence tüm tankları tek tek gezmek ve görüntülemek oldukça doyurucuydu. Ben bayağı bir keyif aldım. Videonun başında söylediğim gibi tekrardan beni ağırladığın için ve bu güzel çalışmaları benimle ve tüm takipçilerle paylaştığın için sana çok teşekkür ederim. Ayrıyeten bu güzel kızı da tanıdığım için çok memnun oldum. Pofuduk bizi bir dakika yalnız bırakmadı. Velhasıl arkadaşlar, bugünlük bu videoda sizlerle paylaşacağım şeyler bu kadar. Umarım sizler için de eğlenceli ve keyif verici güzel bir video olmuştur. Videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Aşağıda bulunan yorum kısmından dilediğiniz her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Gerek ben gerek de Yusuf. Sorduğunuz soruların hepsine elimizden geldiği kadar dönüş yapmaya çalışacağız. Kanala hala abone değilseniz abone olmanız ve zil seçeneklerini aktif hale getirmeniz, destekleriniz benim için çok önemli. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sen de el salla. Söyleniyor. Güzel.